Merhaba sevgili silah severler. Bugün Yavuz 1911 Defender modelini inceleyeceğim. Subkompakt bir tabanca bu. Bu tabanca bir arkadaşımın tabancası ve henüz MK'den daha yeni aldı. Daha atış bile yapmadı. Bugün bu tabancayı inceledikten sonra Poligon'la bu silah sahibi olan arkadaşımla da buluşup hem bu silahla hem de benim kendi tabancam olan SAR 9 Mete modeliyle atış yapacağız ve hangisinin atışları daha çok hoşumuza gidecek buna bakacağız. Poligon'da yaptığımız bu atışın görüntüleri olacak bu videoda. Şimdi isterseniz kutu açılışına geçelim çünkü gerçekten çok enteresan bir kutusu var bu tabancanın. Gördüğünüz gibi ilginç bir kutusu var. Üzerinde Yavuz yazan mavi bir kutusu var. Normal tabancalarda daha düz ve yassı bir tabanca taşıma kutusu gelirken bunda daha dikdörtgen bir kutu gelmiş. Gördüğünüz gibi ilk açtığımda içinde çıkan bir kullanma kılavuzu. İçinden neler çıkacak ona da bakmak istiyorum. Bir kullanma kılavuzu ve hedef kağıdı. Bunu yan tarafa bırakıyorum. Silah temizlemek için aparatlar ve Yavuz'un kendi arması olan bir bez koymuşlar aynı zamanda içine. Temizleme yağı. Burada patch'ler var. Türk bayrağı da var içinde. Yavuz'un kendi page'i var. Gördüğünüz gibi Yavuz'un page'i, Türk bayrağı, anahtarlık ve şurada söküm takımda veya bir şeyleri değiştirmek için kullanılan küçük bir aparat var. Hala içinden bir şeyler çıkmaya devam ediyor. Bir kilit var. Bu tetiğe takılan kilitlerden değil de tabancayı boş olarak kurduğunuzda kullanılan kilitlerden. Tabancanın kutusunu kilitlemek için küçük bir asma kilit var burada. Bir adet şarjör gördüğünüz gibi burada tekrar yerine koyalım. Ve burada da silahın kendisi çıkıyor. Üzerinde bir şarjör var. Yani toplam 2 şarjörle beraber gelmiş oluyor bu tabanca. Güzel, hoş bir tabanca. Şimdi beraber bunu inceleyelim. Öncelikle her açıdan silahın kendisini göstermek istiyorum. Sizlere şurada gördüğünüz gibi Yavuz 1911 Defender yazısı var. Sökme takma pimi, emniyet mekanizması, çift taraflı, klasik 1911'lere ait bir emniyet mekanizması. Kunduz kuyruğu dediğimiz bir tetik korkuluğu var. Burada horozu, emniyetli bir horoz var. Aynı zamanda horozun ağırlık için içi boşaltılmış. Böylece daha hafif hale getirilmiş. Şurada şarjör sökme takma pimi. Şarjörü çıkartalım. Tekrar takalım. Hissiyatı da gayet güzel. Kabzesinde tırtıklı bir yapı var. Kabzesinin önünde tutmayı kolaylaştırmak için yine tırtıklı bir yapı ve arkasında da tırtıklı bir yapı var. Burada da kabze emniyeti var. Yani tetiği bu kabze emniyeti basılı olmadığı sürece çekemiyorsunuz. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Kabze emniyetine basmıyorum ve tetiği çekmeye çalıştığımda tetiği çekemiyorum. Kabze emniyetine bastıktan sonra tetiği düşürebiliyorum. Bu da güzel bir emniyet olmuş bu tabancalar için. Yine tabancayı her açıdan bakmaya devam edelim. Diğer tarafına da bakalım. Burada bir Yavuz yazısı var. Tabancanın kalibresini belirten 919 yazısı burada. Ve genel olarak silahın tüm yapısı da bu şekildeydi. Şu alt tarafında Made in Türkiye ve tabancanın seri numarası var. Gördüğünüz gibi küçük, kompakt, sert bir yapıda bir tabanca bu. Taşımak için gayet güzel, ideal. Çünkü bunu gizli taşımak istediğinizde size hiçbir şekilde sorun yaratmadan üzerinize rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Şimdi isterseniz tabancanın söküm ve takımı işlemine geçmeden önce son olarak da bir tartmak istiyorum ağırlığını. Kaç gram ağırlığında bu tabanca? Yavuz'un kendi sitesinde bu tabancanın şarjörsüz ağırlığını vermişler. O yüzden ben de şarjörü çıkartıyorum. Teraziye koyalım bakalım kaç gram gelecek. Gördüğünüz gibi 735 gram geldi bu tabancanın ağırlığı.
Fabrikanın kendi verilerine baktığımda ise bu tabancanın ağırlığını 730 gram olarak vermekteydi. 5 gramlık küçük bir yanılma payı olmuş. Tüm 1911 modellerinin sahip olduğu güzel bir özellik olan benim de hoşuma giden tetiklerinin bunların çok yumuşak. Yani tüm 1911'lerin tetikleri çok yumuşak. Bunu göstermek istiyorum. Tabancayı, şarjörünü çıkardım, kurdum. Çok yumuşak ve tetiğin geri beslemesi de çok az bir mesafesi var. Tetiğine tekrar bakayım yumuşaklığına. Çok yumuşak bir tetiği var bunların. Tetik yumuşaklığı 1911'lerin güzel. Fakat beğenmediğim noktası ise söküm ve takımları. Bana oldukça zor geliyor. Şimdi söküm takımına başlayayım bu tabancanın. Şurada gördüğünüz pimi çıkarmamız gerekiyor. Karşı taraftan da burada. Bu taraftan ittirerek geri çekeceğiz önce mekanizmasını ve bunu çıkartacağız. Şimdi buna başlıyorum. Benim çok zorlandığım bir nokta bu. Gördüğünüz gibi hafif geri geldi. Daha sonra burayı tutarak bu mekanizmasını çıkartıyorum. Ve üst sürgü takımı geldi. Bu yine benim nasıl söyleyeyim rahat söktüğüm bir denemem oldu. Genelde daha da zor söküyorum bunu. Gördüğünüz gibi burada namlusu, icra mili ve icra yayı var. Bunları da sökelim. Öncelikle icra milini alıyorum. Olduğu yerden çıkardım. Sert bir icra mili var. Tabii bunun nedeni de tabancanın çok kısa olması. Şurada bir yüzüğü var. Gördüğünüz gibi buradan ittiriyorum. Ve yüzük buradan geliyor. Alt tarafı daha kesitli bir yapıya sahip. Yani bunun kesitli yapının alt tarafa gelmesi gerekiyor. Takarken bunu tekrar bakarız. Bu yüzüklü yer çıktıktan sonra yüzüklü yerin çıktığı yerden de namlu geliyor. Buradan da namlusunu alacağız bu silahın. Yüzükler de sanırım bunun için yapılmış zaten. Zurna yapı dediğimiz etli ve kalın bir yapıda bunun namlusu. Gerçekten de çok ilginç. Bazı modellerde buranın beyaz olduğunu görmüştüm. Bunda siyah. Daha da güçlü bir yapıya sahip olmuş. Tabii tabancanın dediğim gibi subkompakt yani kısa bir tabanca olmasından dolayı burası daha da güçlendirilmiş ve zurna yapı dediğimiz bir yapıda bu namlular. Şimdi bunu takma işlemine geçeyim. Dediğim gibi sökme ve takma işlemi benim zorlandığım noktalardan birisi. Şimdi tüm bu işlemleri tersine yaparak takma işlemine başlıyorum. Öncelikle namluyu yerine geçiriyorum. Daha sonra icra mili ve icra yayını yerine geçiriyorum. Burada önemli olan nokta buradaki boşluğun da alt tarafa geliyor olması. Buna dikkat etmek lazım. Pardon. Önce bu yüzüğü takayım buraya. Yüzüğün dediğim gibi boşluk yeri altta gelsin. Daha sonra icra yayını takalım. Evet, taktım. Benim bir diğer dikkat ettiğim nokta ise şurada küçük mekanizmanın yani boşluğun açık olarak takılması. Çünkü bu pim buradan geçecek. Şu şekilde taktığımda tabanca tam yerine oturmuyor. Bunda silah sahibinden öğrenmiştim. Başka videolar izlediğimde bunu görmemiştim. Yani şu pim buradan geçeceği için bu boşluğun şu şekilde görünür vaziyette olması lazım. Bazen yanlışlıkla şu vaziyette kalıyor ve tabi buradan geçmediği için tabanca tam kurulmuyor. Burayı açıyorum ve üst kapak mekanizmasını tekrar tabancaya geçiriyorum. Şu an mili gördüm zaten. Bunu milin içinden geçiriyorum. Daha sonra şurada küçük çentik var gördüğünüz. Defender yazısının altındaki şurada küçük çentiğe gelene kadar tabancayı ileri alıyorum. Bu da oturduktan sonra tabancam yerine oturmuş oluyor. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Tabancayı kurdum. Çok yumuşak olan tetiğini tekrar
Düşürüyorum. Şarjörünü takıyorum. Tabanca şu an hazır şekilde. Şimdi arkadaşımla buluşup bunun bir atışını poligonda test etmek istiyorum. Atışını görmek istiyorum. Şimdi oraya geçelim. Şimdi Yavuz 1911 modeliyle 5 atışla ben yapacağım. Daha sonra da SAR 9 atış yapacağım. Aralardaki farkı anlamaya çalışacağım. İlk 5 atışı gönderiyorum. Şimdi kendi silahım olan SAR 9'da 5 mermi atacağım. Arasındaki farkı anlamaya çalışıyorum. Evet, 5 atışta böyle. Bence iki silah da gayet güzel, ikisi de gayet iyi. Hem 1911 modeli hem de SAR 9 modeli. Gayet güzel. Taşımak için tabii ki bu daha iyi. Atış için, uzun mesafeli atışlar için bu daha iyi. İzlediğiniz için teşekkürler.